7 Ağustos 2026 Mekke. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan yeni bir ortak savunma anlaşmasına imza attı. Ama asıl soru şu: bu imza sadece diplomatik bir mesaj mı, yoksa Orta Doğu'nun güvenlik mimarisini değiştirebilecek yeni bir güç dengesi mi? Bazı yorumlarda şimdiden "İslam NATO'su" ifadesi kullanılıyor. Fakat bu resmi bir tanım değil. Üç ülkenin açıkladığı yapı, NATO benzeri kurumsallaşmış bir ittifaktan henüz uzak. Resmi adıyla Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın en dikkat çekici maddesi açık. Taraflardan birine yönelik silahlı saldırı, üç ülkeye yapılmış kabul edilecek. Ancak stratejik açıdan asıl kritik nokta burada başlıyor. Anlaşma, hangi durumda hangi askeri gücün devreye gireceğini ve müdahalenin ne kadar otomatik olacağını henüz açıklamıyor. Yani kağıt üzerindeki caydırıcılıkla, savaş anındaki gerçek kapasite aynı şey değil. Peki neden şimdi? 2025'te İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırı, Körfez'de güvenlik garantilerine ilişkin kaygıları büyüttü. 28 Şubat 2026'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ise bölgedeki kırılmayı çok daha ileri taşıdı. İran ve İran destekli güçlerin Körfez'e yönelen saldırıları, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını ve kritik ulaşım hatlarını yeniden risk altına soktu. Washington'ın güvenlik şemsiyesine duyulan güven de sorgulanmaya başladı. Mekke Anlaşması tam olarak bu ortamda ortaya çıktı. Bölgesel güç dengelerine dair bu tür analizleri kaçırmamak için Stratejik Odak ailesine katılmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aslında temeller daha önce atılmıştı. Suudi Arabistan ile Pakistan, 17 Eylül 2025'te benzer karşılıklı savunma ilkesini içeren ikili bir anlaşma imzaladı. Üçlü yapı için görüşmeler de uzun süredir devam ediyordu. Bu anlaşmayı önemli yapan, üç ülkenin farklı kapasitelere sahip olması. Suudi Arabistan, finansal gücü, enerji kaynakları ve Körfez'deki stratejik konumuyla öne çıkıyor. Pakistan, Müslüman dünyadaki tek nükleer silahlı devlet ve büyük bir askeri kapasiteye sahip. Türkiye ise NATO'nun ikinci büyük ordusunu ve hızla gelişen savunma sanayini masaya getiriyor. Kağıt üzerinde bu üçlü birbirini tamamlıyor. Ama önemli bir sınır var. Pakistan'ın nükleer caydırıcılığın otomatik olarak Suudi Arabistan veya Türkiye'yi kapsadığı söylenemez. İslamabad'ın nükleer doktrini esas olarak Hindistan merkezli. Ayrıca üç ülkenin tehdit öncelikleri tamamen aynı değil. Pakistan için Hindistan merkezi bir güvenlik sorunu. Türkiye'nin NATO üyeliği ve Suriye'den Doğu Akdeniz'e uzanan ayrı güvenlik hesapları var. Suudi Arabistan ise İran, Yemen ve Körfez güvenliğiyle doğrudan karşı karşıya. Bu nedenle Mekke Anlaşması'nı tek bir düşmana karşı kurulmuş bir blok olarak okumak eksik kalır. İran mı? İsrail mi? Aslında her ikisi de bölgesel güvenlik hesaplarının bir parçası. İran'ın askeri kapasitesi Körfez için doğrudan tehdit oluştururken, İsrail'in bölgede genişleyen askeri hareket alanı da üç başkentte farklı düzeylerde kaygı yaratıyor. Fakat stratejik odak açısından asıl mesele düşmanın kim olduğu değil. Asıl mesele, bu anlaşmanın gerçek bir ortak savunma mimarisine dönüşüp dönüşmeyeceği. Ortak hava savunması kurulacak mı? İstihbarat paylaşımı kalıcı hale gelecek mi? Ortak tatbikatlar ve komuta mekanizmaları oluşturulacak mı? Bir kriz çıktığında askeri yardım siyasi karara mı bağlı olacak? Bu sorular cevaplanmadan Mekke Anlaşması'na, İslam NATO'su demek için erken. Ama bu mekanizmalar kurulursa, Körfez'in finansal gücü, Pakistan'ın askeri kapasitesi ve Türkiye'nin savunma teknolojisi aynı güvenlik mimarisinde birleşebilir. Bu da Orta Doğu'da güvenliğin yalnızca Washington üzerinden şekillendiği eski modelin değişmeye başladığının işareti olabilir. Şimdilik Mekke Anlaşması güçlü bir stratejik mesaj. Gerçek bir güç merkezine dönüşüp dönüşmeyeceğini ise kağıttaki maddeler değil, kriz anında ülkelerin ne yaptığı gösterecek. Peki sizce bu anlaşma gerçek bir bölgesel caydırıcılık yaratabilir mi? Yoksa sembolik bir ortaklık olarak mı kalır?
Yorumlarda buluşalım. Stratejik gelişmeleri birlikte okumak için Stratejik Odağa odaklanın.